Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Kartlar hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hayrın olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle şu an aralarında neler oluyor dediğimizde yansıtmalar, yıldız, iyi dilekler ve ölüm kartı kavuşmayla beraber. Şu an enerjisine baktığımızda aralarındaki sıkıntılı süreçleri düzeltme aşamasında olduklarını söyleyebilirim. Burada bir şeyleri düzeltebilecekleri bir aşamaya doğru geliyorlar. Koruma, sevgi, rehberleriniz her zaman yanınızda dedi iyi dilekler kartı. Burada aileden destek alıyor olabilirler ya da yakınlarından destek aldıkları, aradaki sıkıntıları ortadan kaldırmak istedikleri bir sürecin içerisinde olabilirler. Yüz yüze gelme, uzak mesafedelerse eğer görüşme, aralarındaki sorunları konuşma ile ilgili bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Yansıtma kartı aslında birbirlerinin yaralarını çok net gören, fark eden enerjilerde olduklarını söyleyebiliriz. Karmik bir durumun içerisinde olabilirler ve hala bu süreç devam ediyor olabilir. Burada bitiş kartıyla beraber daha çok aradaki o mesafenin bitmesi, sıkıntılı süreçlerin bitmesiyle ilgili bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Birbirlerini aslında tamamlayan bir enerjideler. Yani kendi içsel dünyalarını birbirlerine yansıtıyorlar diyebiliriz. Devam edelim. Neden şu an bu enerjideler? Buna bakalım. Yalnızlık, değnek dörtlüsü, ok, şizofreni, ikiz ruh ve Selçuk Sasa. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Bir süre böyle sessiz sakin enerjilerde kalmış olabilirler. Şizofreni kartıyla beraber şizofreni kartında birazcık böyle gerçeği görememek vardır. Hayal dünyasında yaşamak vardır. Çok ani gelişen bazı durumlarla karşı karşıya kalmış olabilirler. İkiz ruh kartı ve Selçuk Sassa geldi. Şimdi Selçuk Sassa'ya baktığımızda Selçuk Sassa çok güzel bir karakterdir. Sevgiliyi temsil eder, ayrıntıcıdır. Biraz entrika çevirmeyi seven bir karakterdir ve inatçı bir enerji vardır. Şimdi burada birazcık şunu hissettirdi. Sanki aralarında çok ani gelişen, hiç beklenmedik bir sürecin içerisine doğru girdiklerini ve ciddi bir çekimin oluşmaya başladığını söyleyebilirim. Yani burada ne demek istiyorum? Sanki burada normalin dışında aniden gerçekleşen bazı durumlarla beraber işte belki arada hiç çekim enerjisi yoktu ama bazı durumlarla beraber çekimin ortaya çıktığı bir sürece doğru girmiş olabilirler. Yani burada biraz normalin dışında farklı bir enerjinin ortaya çıktığı bir süreçten bahsediyor olabiliriz. Yani bunun üzerinde çok durmak istemiyorum. Bu enerjide çok arttırmak istemiyorum ama yani burada Selçuk Saçsa geldiği için biraz entrikayı seven bir karakter olduğu için kendi çıkarları ve istekleri için, tutkuları için her şeyi yapabilecek güçte olan bir karakterdir. Şimdi değnek dörtlüsüyle beraber değnek dörtlüsü e, yeni başlangıçlar, kutlamalar, e, yani bu tür durumlardan bahseder bize. Açıkçası ben burada yalnızlık kartıyla beraber ve ani gelişmelerle beraber sanki burada farklı bir enerjinin ortaya çıktığı,
aradaki sorunların ortadan kaldırılabilmesi için farklı enerjilerden destek alındığını hissettiğimi söyleyebilirim. Yani özellikle bu videoyu izleyen arkadaşım diyor sanki aslında aralarında hiç böyle bir şey yoktu. Bir anda işte daha çok ilgisi, alakası vesaire. Yani bir anda hiç olmayacak şeyler oldu diyorsan özellikle burada farklı bir enerjinin olduğunu söyleyebilirim. Öyle diyeyim. Şimdi aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı ne? Olmayan büyük hayaller, büyük uzaklaşma, uyanış ve tasım konusu. Şimdi maddi bazı konular olabilir aralarında. Maddiyattan kaynaklı böyle bir sürecin içerisine girilmiş olabilir. Aklınızdaki kişinin bakış açısına baktığımızda aslında çok büyük hayalleri var, farklı hayalleri var. Ve karşısındaki kişiyi bu hayallerin karşısında bir yük olarak görüyor. Yani onun ilerlemesine, kendini geliştirmesine karşı engel olarak gören bir enerjiyle daha çok susmayı tercih ettiği bir sürecin içerisinde geliyor. Gördüklerini söylemeyen, düşüncelerini çok da ortaya atmayan enerjilerde diyebiliriz. Daha çok sessiz, sakin enerjilerde. Belki maddesel bazı çıkarları olabilir. Bunun için beklediği bir sürecin içerisinde olabilir. Ya da orada yani uzaklaşmak istediği, aslında burada olmak istemediği, tamamlanmak istediği bir yer olmasına rağmen hayallerinden kaynaklı burada kalmak zorunda, en azından şu an için hissettiği bir süreçte. Amacı daha çok sessiz sakin kalıp süreç uzasın, orada çıkarlarını oturtabilmek belki de. Üçüncü kişinin amacı ne, buna bakalım. Evet, şimdi bakın gizem kartı geldi. Gizem kartı der ki bize büyü, entrika, gerilim, bilinmeyen bölgeye giriyorsun. Kılıç dokuzlusu aziz, an beyan, hesaplaşma ve İsfahan kartı geldi. Şimdi İsfahan kartı aynı hataları yapmaktan vazgeçler. Hesaplaşmayla beraber şimdi aklınızdaki kişiye karşı ama ciddi bir pişmanlığı var. Kılıç dokuzlusuyla beraber burada zamanında yaptığı ya da yapmadığı bazı şeylerden dolayı ciddi bir pişmanlık içerisinde ve şu anki anı kurtarma derdinde olan bir kişi olarak geliyor. Şimdi burada kendi yaptıklarıyla yüzleştiği bir sürecin içerisinde aynı hataları yapmaktan vazgeçler ve hesaplaşma kartıyla burada hata yapmak istemeyen, karşısındaki kişiyi de bu şekilde manipüle etmeye çalışan biri var diyebiliriz. Aziz kartı da şimdi bilgelik, olgunluktan bahseder. Bazen fiziken yaşça büyük ve sözü geçen bir zattan bahseder. Şimdi burada kendinden büyük birinden destek alıyor olabilir. Bir aile büyüğünden destek almıyor olabilir. Ama daha çok burada amaç olarak baktığımızda kendi istek ve arzuları için her türlü şeyi yapabilecek karakterde biri olarak geliyor. Aslında biraz önce çıkan kartların hissettirdiğini onaylamış oldum. Duygusal olarak ortak enerjilerini, evet, karmik bir durumun içerisindeler ve daha bitmemiş diyebiliriz bu sürecin. Daha nostalji, salıverme, tasım yedenisi, gece gündüz. Şimdi ortak enerjiye baktığımızda çok uzun süredir beraber olabilirler. Geçmişten gelen bir bağları olabilir ya da dediğimiz gibi zaten karmik bir partnerse geçmişten gelen daha hesaplaşmanın bitmediği bir sürecin içerisinde olabilirler. Bu çok yüksek geliyor zaten. Şimdi ortak enerjiye baktığımızda aslında dengeye gelmek istedikleri bir sürecin içerisindeler. Dağ kartıyla çok ciddi şekilde engellerin olduğunun farkındalar. Tılsım yedilisi bize acele etmemekten bahseder. Biraz böyle yaptığın şeylerin karşılığını alamamaktan, emeklerinin karşılığını alamamaktan ve yavaş büyümekten bahseder. Burada ortak enerjilerinde artık aslında çok ciddi sorunların olduğu ve burada ilerlemenin çok da kaydedilemediğinin düşünüldüğü bir sürecin içerisindeler. Farklı bir durum olarak da şunu söyleyebilirim. Maddi olarak bir ortaklıkları varsa bekledikleri kazancı hala alamamış olabilirler ve bu durumda aralarında şu an bir sorun oluşturuyor olabilir. Ama bunu sorun derken şöyle kavga gürültü gibi değil. Yani mesela burada bir şeyler bitecektir. Bitmesini istiyordur taraflardan biri ama e, buradaki bekleneni alamama durumuyla beraber daha çok böyle sürecin uzatılması istenilen, beklenilen şeyi de gerçekleştirdikten sonra harekete geçme isteği oluşmuş olabilir. Umarım burayı anlatabilirim. Şimdi aklınızdaki kişiyle sizin ilişkiniz şu an hangi aşamada bakalım. Olgunluk, aksiyon, elmas, labirent, iyileşme ve kupa dörtlüsü.
Şu an biraz karamsar enerjilerin içerisinde olabilirsiniz. Toparlanmaya çalışan bir ilişki olarak geliyor aslında. Tarafların kendine döndüğü bir sürecin içerisinde olduğunu da söyleyebiliriz. Bu ilişki açısından baktığımızda aslında ciddi şekilde değer verilen, kıymetli olarak görülen bir ilişki olarak geliyor. Burada da çok yavaş ilerlemenin olduğunun farkında iki tarafta. Ama aradaki sıkıntılardan kaynaklı ciddi bir karmaşanın içerisinde eyleme geçirilmek isteniliyor ama bu eyleme çok düşünüldüğü gibi geçilemeyen bir sürecin içerisindeler. Ne demek istiyorum? Yani aslında eyleme geçmek, daha hızlı olmak istense de burada yavaş ilerleyen yani diğer durumla beraber yavaş ilerlemesiyle beraber sizin elinizdeki durumda ciddi şekilde etkiliyor. Burada iki taraf kendi içine dönmüş ve kendini iyileştirmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde olabilir. Ama ortak enerjiye baktığımız aslında Kupa dörtlüsüyle iki tarafında biraz karamsar enerjilerde olduğu ve üzgün olduğunu söyleyebiliriz. Yakın gelecekte üçlü durumla ilgili neler olabilir? Munzur, aşkta acı çekmektir. İlahi dişil, anlayış, hayat ağacı, evlilik ve tılsım üçlüsü. Yani burada şunu söyleyebilirim. Aralarında bir evlilik varsa bu evliliğin devam etmesiyle ilgili bir sürecin içerisinde olacaklar bir süre daha. Burada daha çok karşı tarafın yani üçüncü kişiyle arasındaki durumu böyle devam ettirmesinden kaynaklı sizin birazcık daha zorlandığınız bir sürecin içerisine gireceğinizi söyleyebiliriz. Daha anlayışlı olmanızın beklendiği ama çok fazla sabrettiğiniz için ciddi bir acı, iki tarafında aslında bu acıyı yaşadığını söyleyebilirim. Çok fazla beklentilerin sizin üzerinizde olacağı bir sürece doğru giriyorsunuz. Daha anlayışlı olmanız bekleniyor diyebilirim. Burada köklü bir süreçten geçilmiş, ailenin desteklediği bir süreç olmuş olabilir. Yasal olarak devam eden durumlardan kaynaklı. Yani burada birazcık da şey de var işte. Biraz önce o söylediğimiz entrikalar, işte şunlar bunlar negatif enerjilerle beraber burada sıkıntılı bir süreç ortaya çıkmış olarak görünüyor ve bunun etkisi de devam edecekmiş gibi görünüyor bir süreye daha. Bununla ilgili ne yapabilirsiniz? Kendinizi korumaya alabilirsiniz dualarla beraber. Karşınızdaki kişi için dua edebilirsiniz. Böyle söyleyebilirim. Aile kartı atmıştı. O yüzden mesajla beraber yorumlamak istiyorum ama burada daha çok böyle ailenin baskı yaptığı bir sürecin içerisinden geçtiklerini söyleyebilirim. Bunu da anlatıyor olabilir bize. Belki bir şeyler bitirilmek isteniyor ama işte çocukları olabilir, daha çocuklardan kaynaklı eyleme harekete geçilemiyor olabilir. Ciddi bir sürecin içerisindeler ama karşısındaki kişi, üçüncü kişi birazcık farklı bir enerjide diyebilirim. Burada biraz dikkat edilmesi gereken bir durum var. Şimdi sistemin mesajı ne? Şaman kartlarının size mesajı ne? Buna bakalım ama. Çember kartı geldi ve düz geldiği için davet mesajını veriyor size. Diyor ki çember kartı size yüce ruhda dahil olmak üzere her şeye ve herkese bağlı olduğunuzu gösterir. Ruhun özü kalbinizde atar ve bu dünyadaki varlığınızın öneminden ve amacından haberdar olduğu için hayatınızı birlikte oluşturmak adına size ilham verir. Hiç tanımadığınız bir insana gülümsemenin hayatın akışını nasıl değiştirebileceğini hayal edin. Çember sizi yaşamın kutsal basamaklarında dans etmeye çağırdığında işiniz, ilişkileriniz ve dualarınızın tahmin ettiğinizden daha değerli olduğunu bilin. Rotanızda kalın ve dans etmeye devam edin. Her şey yoluna girecek dedi. Burada en çok şunu hissettim. Daha çok burada özellikle karşınızdaki kişinin, yani üçüncü kişinin ciddi şekilde sıkıntılı biri olduğunu düşünüyorsanız özellikle böyle negatif enerjilerle ilgili burada verilen mesaj bize sizin dualarınızın tahmin ettiğinizden daha değerli olduğunu bilin dedi bize. Dualarla beraber, güzel enerjilerle, pozitif enerjilerle beraber oradaki sıkıntılı süreçleri ortadan kaldırabilirsiniz. Sizin de pozitif olmanız gerekiyor. Dualardan, esmalardan destek alabilirsiniz. Karşınızdaki kişinin bir koruma küresine alındığını hayal edebilirsiniz. Koşulsuz sevgi gönderebilirsiniz. Yani özgür irade
müdahale etmeyecek şekilde karşınızdaki kişi için iyi niyetli bile olsa bu çalışmaları yapabilirsiniz. Bunun dışında yapacağınız çalışmalar biraz belki özgür irade müdahale gibi olabilir. Çünkü o da böyle bir ürünle karşı karşıyaysa bu da onun bir sınavıdır. Bunun farkına varması gerekir. Burayı şifalandırmak onun görevidir. Ama tabii ki dualar ve esmalardan destek alabilirsiniz. Açalım birazcık şeydi ama görülmesi gereken, duyulması gereken buydu. Bu şekilde aktaralım. Hayatınıza ışık olsun aldığınız bilgiler. Kolektif bir açılım, hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.